Diktatörler çoğu zaman darbeyle gelmez. Tam tersine onların filizlendiği yer demokrasilerdir. Hepsinin ortak bir noktası vardır. Hepsi demokrasiyi amaç değil, araç olarak görür. Her şey olağan görünür. Sandıklar kurulur, oylar sayılır. Yeni lider halkın takdirini almış, meşru bir yönetime geliyor gibi görünür. Reformcu, çalışkan ve mütevazı. Henüz kimsenin radarına girmemiş bir profil. Konuşmalarında yeni umut, temiz siyaset, halk için hizmet gibi cümleler kurar. Sürekli çalışır, koşar, konuşur. Toplumun önemli bir kısmında galiba bu kez değişim gerçekten geliyor duygusu uyanır. Bu aşamada her şey normal gözükür. Seçimler yapılır, meclis çalışır, gazeteler eleştiri yazar, muhalefet liderleri sert açıklamalar yapar. Dışarıdan bakan biri sağlıklı bir demokraside sıradan bir iktidar değişimi yaşandığını düşünür. Oysa perde arkasında çok dikkatli ve küçük hamlelerle yeni bir rejimin ilk tuğlaları dizilmeye başlanmıştır. Temel prensip açıktır. Toplumu aynı anda hem umutlandırmak hem de fark ettirmeden hizaya sokmak. İlk önce halkla bağ kurulur. Özellikle uzun süredir maddi zorluk yaşayan alt gelir gruplarına yönelik güçlü bir sosyal yardım kampanyası başlatılır. Yoksul mahallelerde kömür, erzak, kira desteği, doğum yardımları dağıtılır. Bunlar başta sosyal devletin doğal sonucu gibi gözükür. Fakat zamanla yardım kolilerinin üzerinde partinin logosu yer almaya başlar. Ardından yardımın sürdürülebilirliği, lidere bağlı olunmasına endekslenir. Konuşmaların tonu hafifçe değişir. Biz olmasak bu yardımlar olmaz. Cümleleri giderek daha fazla tekrarlanır. Böylece vatandaş devlete değil, lidere bağımlı hale getirilir. Bu sırada parti yapısı da boş bırakılmaz. Gençlik kolları, kadın kolları, sendikalar, dernekler, vakıflar ve yerel örgütlenmeler mahalle mahalle genişler. Parti üyesi olmak, işe girmek, staj bulmak, burs almak, ucuz konuta erişebilmek, hatta kritik kamu ihalelerinde yer almak için neredeyse zorunlu hale gelir. Devletin kapıları giderek parti bağlantısı olanlar için açılır. Kısa süre içinde iktidar partisi ile devlet birbirinin içine geçmeye başlar. Bu görünüşte normal ama gerçekte tarihsel öneme sahip bir kırılma çizgisidir. Parti-devlet bütünleşmesi. Her şey o kadar ustaca yapılır ki süreç şeffaf bile görünür. Komisyonlar kurulur, sözde liyakat esasları açıklanır, gazetecilerle samimi röportajlar yapılır. Her şey hukuk içinde vurgusu sürekli tekrar edilir. Halkın önemli bir kısmı sistemdeki değişimin büyüklüğünü göremez. Çünkü değişim radikal değil, yavaştır. Ses çıkarmayan, kademeli, alıştırıcı. Bu arada ilk dönem medya ilişkileri yumuşaktır. Eleştiren gazetecilere karşı hoşgörülü bir görüntü çizilir. Basın özgürlüğü demokrasinin olmazsa olmazıdır cümlesi sıkça kullanılır. Ancak iktidarla kavga etmek istemeyen büyük sermaye sahipleri önemli televizyon kanallarını ve gazeteleri sessizce satın almaya başlar. Yönetim kurulları değişir. Haber merkezlerinde bazı editörler görevden alınır. Bazılarının köşesi sessizce kapatılır. Ardından haberlerin tonu hafifçe değişir. Önce lider daha fazla övülmeye başlanır. Sonra muhalefetin her hareketi sorgulanmaya, abartılmaya ve itibarsızlaştırmaya yönelir. Göze batmayan bu ton ayarı kamuoyunun algısını yavaşça dönüştürmeye başlar. Bir diğer ana eksense yargı sistemidir. Başlarda hiçbir sert hamle yapılmaz. Ancak 2 yıl bile dolmadan çok kritik bir adım atılır. Üst düzey savcı ve hakim atamaları sessizce değiştirilmeye başlanır. Birkaç dosya tarafsızlık gerekçesiyle el değiştirir. Bazı isimler emekliye sevk edilir. Yerine genç ama partiye yakınlığıyla bilinen hukukçular getirilir. Ardından iktidara yakın hukukçular, ülkenin çağın gereklerine uygun yeni bir yargı reformuna ihtiyacı var şeklinde açıklamalar yapar. Bu söylem yargının dönüşümü için psikolojik zemini hazırlar. Toplumun direncini kırmadan ilerlemek için her adımda umut ve güven mesajı verilir. Yoksulluğu bitireceğiz. Şeffaf yönetim getireceğiz. Milletimiz için gece gündüz çalışıyoruz. Oysa perde arkasında kurulan ilişki ağları 3 ana merkeze odaklanmıştır. Sermaye, medya ve yargı. Bu üçü kontrol altına alınırsa toplumsal algı yönetilebilir. Muhalefet zayıflatılabilir. Rejim soruşturmalardan korunabilir. Oyun planı budur. Ama bu planın fark edilmemesi için her şey normalmiş gibi yapılacaktır. Ve henüz hiç kimse fark etmez. Bir ülke küçük ve zararsız görünen adamlarla yavaş yavaş dönüşürken insanlar hala her şeyin demokrasi içinde olduğunu zanneder. İktidar ilk yıllarda toplumsal umut dalgasıyla güç toplar. Ancak gerçek anlamda kalıcı olabilmesi için yalnızca halka değil, kaynaklara da hükmetmesi gerekir. Bu yüzden ikinci aşama görünenden çok daha stratejik ve derindir. Devlet kasası, kamu ihaleleri, büyük projeler, kredi mekanizmaları ve teşvik sistemleri kullanılarak yeni
yeni bir ekonomik aristokrasi yaratılır. Devletin büyük işler için açtığı ihaleler hep aynı grupların elinde toplanmaya başlar. Köprüler, otoyollar, enerji hatları, maden ruhsatları, barajlar ve havaalanları. Kazanan şirketlerin isimleri sürekli birbirlerinin benzeridir. Kamu bankaları bu şirketlere düşük faizli krediler açar. Hazine garanti verir. Böylece risk sıfırlanır, kazanç büyür. Oluşturulan bu yeni zengin sınıf kısa sürede iktidarın görünmeyen finansörü olur. Örneğin Rusya'da Putin yönetimi dev enerji şirketlerini devletleştirip yakın oligarklara devrederek servet ağını saraya bağlamış. Venezuela'da Chavez petrol gelirlerini iktidar yanlısı iş insanlarına aktararak yeni bir zenginler tabakası yaratmış. Kazakistan'da Nazarbayev rejimi kamu ihalelerini sürekli aynı ailelere vererek ekonomiyi tam anlamıyla sadakat esasına göre biçimlendirmiştir. Zengin olmak, ihale almak, büyümek isteyen iş insanlarının önüne tek bir yol çıkar: lidere yakın olmak. Yakın durmayanlar rekabet dışı kalır, bürokratik engellerle boğulur, vergiler, denetimler, lisans iptalleriyle sindirilir. Böylece sermaye kendi rızasıyla hizaya gelir. Bu hizalanmanın sonucunda devlet, parti ve iş çevresi arasındaki çizgiler silinir. Yeni rejimin para akarı kurulmuştur. Burada amaç yalnızca servet üretmek değil, o serveti rejimin koruyucu zırhına dönüştürmektir. Ancak para kadar başka bir şey daha gereklidir: korku. Çünkü her rejim sadece rızayla değil, gerektiğinde rıza üretimini destekleyecek bir baskı ortamıyla ayakta kalır. Bu nedenle iktidar ülkeyi adım adım bir tehdit atmosferine sokar. Giderek daha sık dış mihrak, üst akıl, iç düşman, hain odaklar, ajan yapılanmalar, lobiler, söylemleri kullanılmaya başlanır. Toplum sanki sürekli saldırı altındaymış gibi algılanır. Bu söylem değişiminin asıl amacı açıktır: güvenlik duygusunu öne çıkararak özgürlüklere müdahaleyi meşru göstermek. Bu süreçte medya tamamen hizaya getirilir. Bir dönem hoşgörü gösterilen muhalif gazeteciler artık hainlikle suçlanır. Muhalif gazetelere vergi soruşturmaları açılır. Gazeteler el değiştirir ya da kapatılır. Canlı yayınlarda muhaliflere söz hakkı verilmez. Televizyon ekranları tek sesli hale gelir. Propaganda makineleri çalışmaya başlar. Lider, milleti için gece gündüz savaşan kahraman, muhalefetse ülkeyi dış güçlere satmaya hazır kara odak olarak gösterilir. Ardından kritik ikinci bir eşik geçilir: yargının sopaya dönüşmesi. Terör yasaları genişletilir. Devlete karşı işlenen suçların tanımları muğlaklaştırılır. Örneğin bir tweet, bir kitap, bir gösteri çağrısı, örgüt propagandası sayılabilir hale gelir. Tutuklu yargılamalar olağana dönüşür. Dava açmak artık delil sunmak için değil, korku üretmek için kullanılan bir araçtır. Tam da bu iklimde muhalif olmak yalnızca politik tercih olmaktan çıkar. Tehlikeli bir kimlik haline gelir. Gazeteciler ajan, akademisyenler vatan haini, gençler sapkın, sendikacılar provokatör olarak etiketlenir. Etiketleme, yalnızlaştırma, linç, soruşturma, tutuklama zinciri kurulmuştur. Ancak iktidar bunu yaparken dahi toplumun önemli bir bölümüne şu mesajı verir: biz aslında hiçbir şey yapmıyoruz. Vatanımızı savunuyoruz. Teröristlere göz açtırmıyoruz. Dış güçlerin oyununu bozuyoruz. Manyetik bir algı kurulur. Lider eşittir güvenlik, muhalefet eşittir tehdit. Bu dönemde sormamak, sorgulamamak, eleştirmemek bir tür hayatta kalma stratejisi haline gelir. Artık korkmak yalnızca yasakların sonucu değil, günlük yaşamın parçasıdır. Fakat daha önemlisi şudur: toplum yavaş yavaş bu atmosfere alışır. Yardımlar normalleşir. Medyanın tek sesli hale gelmesi olağanlaşır. Hapiste gazeteciler görmek sıradan bir habere dönüşür. Ekonomik zorluk bile rejime daha fazla bağlılık getirir. Çünkü insanlar yardım kesilirse tamamen çaresiz kalacağının farkındadır. Rejim fark ettirmeden hem ceplerin anahtarını eline almış hem de zihinlerin kapısını kilitlemeye başlamıştır. Ve toplumun büyük bir kısmı hala henüz bir şey değişmedi zannetmektedir. Oysa değişim çoktan başlamıştır. Zaman geçtikçe kurulan sistem yalnızca servet dağıtmaya değil, serveti çekmeye de başlar. Başlangıçtaki refah vaadi yerini yavaş yavaş kontrollü bir yoksullaştırmaya bırakır. Ekonomi daralır, işsizlik artar, enflasyon tırmanır. Ancak her ekonomik çöküş iktidar çevresine daha fazla sadakatle bağlanma gereği doğurur. Çünkü artık sadece maddi değil, varoluşsal bir bağımlılık oluşmuştur. Yardım olmadan yaşamak mümkün değildir. Bir toplum ne kadar fakirleşirse o kadar çok ekmek kuyruklarında buluşur ve her kuyruk, her kart, her yardım paketi sadece karın doyurmaz, bağları da güçlendirir. Bu noktada rejim sadece ekmeği değil, umudu da küçültür. İnsanlara büyük hayaller kurmak yerine hiç değilse mevcut durumu kaybetmeyelim duygusu empoze edilir. İtiraz etmek eşittir, yardım kesilebilir. Ses yükseltmek eşittir fişlenmektir. Sessiz kalmaksa eşittir yaşamaktır. Böylece büyük kitleler için en değerli şey hayatta kalmaktır. Bunun bedeli ise düşünmemek, sorgulamamak, düzene teslim olmaktır. Aynı dönemde iktidar alternatifsizlik psikolojisi inşa
inşa eder. Muhalefet ya susturulmuştur ya küçümsenmiştir. Ya da bunlar da gelirse aynısı olur duygusu pompalanmıştır. Her yenilgi toplumda bir cümleyi biraz daha belirginleştirir. Zaten kimse bir şey değiştiremez. O güne kadar demokrasiye inanan yurttaş olarak tanımlanan toplumsal kimlik yerini kendini kurtarmaya çalışan bireye bırakır. Bu dönüşüm sessiz ama çok derindir. İşte tam bu iklimde rejim nihai dönüşüm için düğmeye basar. Sandıkla onaylanmış tek adam rejimi. Bir referandum ya da bir sistem değişikliği seçimi yapılır. Oylama gününe kadar her şey halk iradesi ambalajıyla sunulur. Mitingler yapılır. Ekranlar bayraklarla dolar. Lider durmadan millet yetki verirse hizmet ederiz der. Gerçekte ise medya tektir. Muhalefet nefes alamaz. Seçim yasaları değiştirilmiştir. Devletin tüm imkanları oy toplamak için seferber edilir. Sandık güvenliği ve oy sayım süreçleri iktidarın kontrolündeki mekanizmalara teslim edilir. Sonuç gecesi lider balkon konuşmasını yapar, alkışlar, marşlar, havai fişekler ve halkın bir bölümü hala inanmak ister. Demokrasi kazandı. Oysa perde artık tamamen açılmıştır. Tüm yetkiler tek kişide toplanır. Parlamento işlevini kaybeder. Yargı çoktan emir komuta zincirine bağlanmıştır. Medya propaganda aygıtına dönüşmüştür. Görüntüde sandık durmaktadır ama ruh çoktan ölmüştür. Bundan böyle ülke görünüşte seçimle yönetilen ama gerçekte tek adam sözünden çıkmayan bir düzene girer. Yeni dönem başlamıştır. Sürdürme aşaması. Yeni dönemde devlet kurumsal kimliğini hızla yitirir. Tek bir kişinin uzantısına dönüşür. Bakanlar, kurullar, kurumlar artık bir mekanizma olarak değil, kişisel tercihlerle çalışan dişliler olarak işler. Örneğin Merkez Bankası politika üretmez. Lider ne diyorsa onu yapar. İstatistik Kurumu veri açıklamaz. Liderin görmek istediği rakamları açıklar. Yüksek yargı kanunun üstünlüğüne göre karar vermez. Liderin çıkarına göre karar verir. Böylece devlet hukuk devleti olmaktan çıkar. Gücün kişisel alanına dönüşür. Kapılar, dosyalar, atamalar, her şey talimat bekler hale gelir. Kurumsallık öldüğünde keyfilik doğar. Ama iktidar bu keyfiliği liderin vizyonerliği olarak pazarlamayı başarır. Tam bu sırada kurulan bir başka yapı vardır. Sadakat piramidi. En tepede liderin yanından hiç ayrılmayan dar bir çekirdek vardır. Bunlar genellikle aile üyeleri, kritik bakanlar, güvenlik ve istihbarat gibi güç aygıtlarının başındaki isimlerdir. İkinci halka rejimin finansörü haline gelmiş büyük iş insanlarından oluşur. Üçüncü halka ise belediyelerden STK'lara kadar yayılmış parti kadrolarıdır. En geniş tabansa yardımlarla, korkuyla, propaganda ve aidiyetle rejime bağlanmış olan halk kitleleridir. Bu piramit para, sadakat ve korku dengesiyle ayakta durur. Üste yakın olanlar ihale, güç ve ayrıcalık kazanır. Alttakiler hayatta kalabilmek için düzene boyun eğer. Ortada olanlarsa yükselme ümidiyle iktidarın her adımını alkışlar. Eş zamanlı olarak toplum kasıtlı biçimde keskin çizgilerle ikiye ayrılır. Biz ve onlar. Buradaki biz halkın öz evlatları, inançlı, gerçek vatanseverler, doğrunun tarafı olarak lanse edilir. Onlarsa hainler, terör destekçileri, ajanlar ve sapkınlar olarak lanse edilir. Bu kutuplaştırma yalnızca bir siyasi tercih değil, duygu mobilizasyonudur. İnsanların sadece oyunu değil, öfkesini de kontrol altına alır. Sandık yaklaştığında milliyetçi semboller yükselir, dini vurgular çoğalır, tarih dizileri ekranı kaplar, meydanlarda büyük kurtuluş nutukları atılır. Amaç şudur, insanlar artık partiyi değil, kimliğini savunduğunu sansın. Böylece normal koşullarda sorgulayabileceği bir yolsuzluğu bile düşmanlara malzeme vermemek için sorgulamaz hale gelir. İktidar için oy vermek bir politik tercih olmaktan çıkar. Varoluşsal sadakat yeminine dönüşür. Bu evrede muhalefet ne kadar çok uyarırsa uyarsın, toplum iki ayrı evrene bölünmüştür. Bir evren sürekli televizyonda lideri duyar, bayrağı görür ve düşmanlardan korunur. Diğer evren karanlığa itilmiş, medyada görünmezleştirilmiş, sürekli ihanetle suçlanan sessiz bir kitleye dönüşmüştür. Ve tam da bu kutupların arasında bir sonraki aşama hazırlanmaktadır. Hafıza ve değer sisteminin yeniden inşası. Otoriter rejimler varlıklarını sıradan bir siyasi programla değil, bitmek bilmeyen bir olağanüstülük haliyle sürdürür. Çünkü olağanüstü zamanlarda insanlar özgürlük değil, kurtarıcı arar. Bu nedenle iktidar toplumu bilinçli olarak sürekli bir kriz ortamında tutar. Bazen iç düşmanlar azdırılır, bazen dış güçlerin saldırısından bahsedilir, bazen terör tehdidi yükseltilir, bazen de ülke beka sorunu
yaşayacakmış gibi gösterilir. Her kriz rejime iki büyük fayda sağlar. Birincisi halkı lider etrafında kenetler. Ülke tehlikede, şimdi birlik olmamız lazım. İkincisi baskıcı uygulamaları meşru hale getirir. Çünkü güvenlik için özgürlüklerden fedakarlık gerekir. Bu krizlerin bazıları gerçektir, bazıları ise ustalıkla üretilir. Ekonomi kötüye gidiyorsa dış politika gerilimi yaratılır. Yoksulluk artıyorsa terör tehdidi hatırlatılır. Seçim yaklaşırken ülke kuşatma altında ilan edilir. Öyle ki belli bir süre sonra toplum şuna alışır: lider giderse ülke dağılır. İşte bu duygu rejimin gerçek zırhıdır. Bu zırhı güçlendiren ikinci unsursa dış politik denge oyunlarıdır. Otoriter iktidarlar dünyaya tamamen kapanmaz. Aksine kimi zaman demokrasi havarileriyle, kimi zaman da otoriter bloklarla temasta kalmayı tercih ederler. Bir yandan Batı ile fotoğraf verilir, diplomatik ilişkiler korunur, demokratik görünüm sürdürülür. Diğer yandan otoriter müttefiklerle yakınlık kurulur. Teknoloji, silah, enerji anlaşmaları yapılır. Buna denge siyaseti denir. Asıl amacı şudur: dış müdahale riskini azaltmak, içeride ise biz tüm dünya ile mücadele ediyoruz algısını canlı tutmak. Örneğin bir gün televizyonda büyük güçlere karşı dik duran lider anlatısı yapılır. Ertesi gün aynı lider dünya zirvesinde sıcak gülücüklerle masada görülür. Bu çift taraflı oyun hem yurt içi propaganda malzemesine dönüşür hem de dışarıdan gelecek ağır baskıları boşa düşürür. Bu aşamada halk artık sadece ekonomik ya da siyasi sebeplerle iktidara bağlı değildir. Aynı zamanda korku, minnet, alışkanlık ve kabullenişle bağımlı hale gelmiştir. Ve krizler ne kadar sertleşirse bağ o kadar kuvvetlenir. Rejim için kritik olan şudur: kriz hiçbir zaman tamamen çözülmemeli. Daima bir sonraki kriz için zemin bırakılmalıdır. Çünkü kriz biterse halkın acı gerçeklerle yüzleşme ihtimali vardır. Böylece toplum fark etmeden olağanüstülüğü olağan kabul eder. Sürekli tehdit altında yaşamak normalleşir. Sert söylemler günlük dilin parçası olur. Vatandaş artık özgür değil, kurtarılmayı bekler hale gelir. Krizin sıradanlaştırılması ile birlikte rejim artık 3. nesil otoriterliğin kapısını aralar. Yani görünmez sansürler, dijital gözetim, sosyal medya kontrolü ve algı operasyonlarıyla dolu yeni çağ. 21. yüzyıla girildiğinde otoriter rejimlerin en büyük sorunu artık seçim değil, algı yönetimidir. Çünkü insanlar artık olan biteni sadece gazetelerden değil, cep telefonlarından, ekranlardan ve sosyal medyadan takip eder. İktidarsa bu yeni mecrayı sadece baskılamakla kalmaz, kendi lehine de çevirir ve böylece 3. evre başlar: dijital otoriterlik. İlk hamleler sinsidir. Bazı sosyal medya platformlarına yasal temsilci zorunluluğu getirilir. Şirketlere istenmeyen içerikleri kaldırılır, band genişliğini düşürürüm tehdidi yapılır. Platformlar mecburen rejime boyun eğer. İstenilen içerikleri kaldırır, istenmeyen sesler görünmez hale getirilir. Aynı anda internet trafikleri izlenmeye başlanır. Hangi kullanıcı ne yazıyor, kim kimi takip ediyor, hangi hesaplar örgütlenme eğilimi gösteriyor dengesi analiz edilir. Büyük veri sistemleri vatandaşların dijital ayak izlerini toplayarak fişleme aracı haline gelir. İkinci dijital silahsa troll orduları. Gerçek isimli kullanıcılar, bot hesaplar ve gönüllü partizan gruplar ekranın arkasında örgütlü bir yorumcu ordusu oluşturur. Görevleri lideri övmek, ana gündemi belirlemek, muhalif paylaşımları itibarsızlaştırmak ve linç psikolojisi yaratarak sesleri kısmaktır. Bir vatandaş sosyal medyada itiraz ettiğinde yüzlerce sahte hesap bir anda saldırıya geçer. Linç edilme korkusu otosansüre yol açar. İnsanlar ben bunu yazmasam daha iyi olur noktasına gelir. Böylece rejim fiziksel bir baskı uygulamadan yalnızca dijital ortamda psikolojik baskı yaratarak milyonları susturur. Sonra daha görünmez bir teknik devreye girer: algoritmik manipülasyon. Sosyal medya platformlarına resmi bir sansür uygulanmaz. Fakat iktidar yanlısı içerikler önerilenlerde sürekli karşınıza çıkar. Muhalif bir içerikse görünmez hale gelir. Paylaşılsa bile kimseye gösterilmez. Bant daraltmaları, hız düşürmeler, sayfaların gölgelendirilmesi gibi tekniklerle sansür uygulanır ama sansür gibi gözükmez. Buraya kadar izlediyseniz kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Devam edelim. Örneğin Çin'de sosyal medya platformları otomatik filtrelerle hükümeti eleştiren kelimeleri paylaşım anında sansürlerken Rusya'da Telegram ve X gibi uygulamalar seçim dönemlerinde bilinçli olarak yavaşlatılmış, Hindistan'da Modi iktidarı muhalif içerikleri algoritmik olarak görünmez hale getirerek dijital gözetimi sıradan bir yönetim aracına dönüştürmüştür. İktidar bu dijital ağ kurarken aslında yaptığı şey düşüncenin dolaşımını kontrol altına almaktır. Çünkü düşünce dolaşırsa itiraz doğabilir. İtiraz büyürse
büyürse meydanlara taşabilir. Dijital kafes bunun için kurulur. Sonuçta insanlar eskisi kadar konuşmaz. Konuşsalar bile eskisi kadar görünür olmaz. Görünür olsalar bile gündemi belirleyemezler. İşte böylece bir rejim artık sadece binaları, yolları, kurumları değil, gerçekliği kontrol eden bir yapıya dönüşür. Ve dijital çağın karanlığında sansür artık el koymakla değil, göstermemekle yapılır. Ama otoriterliğin esas gücü hala tek şeyden beslenir: alışkanlık. İnsanlar yeterince uzun süre sessiz kalırsa bir gün gelir sormayı tamamen bırakırlar. Ve işte o gün rejim artık kuvvet kullanmaya bile ihtiyaç duymaz. Çünkü toplum kendiliğinden itaat eder hale gelmiştir. Bir rejimin gerçek zaferi insanları korkutarak susturması değil, susturulmuşluğa alıştırmasıdır. Çünkü alışmak baskının en görünmez, en güçlü halidir. Ekonomi bozulmuştur. Buna herkes alışır. Yardım almadan yaşayamamaya alışılır. Sansürün her yerde oluşuna alışılır. Gazetecilerin tutuklanmasına, seçimlerin hileli geçmesine, medyanın tek sesli hale gelmesine alışılır. Gün gelir toplumun geniş kesimi sadece omuz silkerek tepki verir. Örneğin Belarus'ta Lukashenko yönetiminin yıllar içinde seçimlere hile karıştırması, gazetecileri tutuklaması ve protestoları bastırması toplumda büyük tepki yerine alışkanlık haline gelirken, Kamboçya'da Hun Sen'in onlarca yıllık tek adamlığı seçimlerin sadece alışılmış bir ritüele dönüşmesine yol açmış, İran'da rejime yönelik eleştiriler bile zamanla halkın geniş kesimleri tarafından gündelik hayat sürekliliği içinde kanıksanmıştır. Rejim için büyük dönüşüm işte bu noktada başlar. İnsanlar artık sadece korktukları için değil, alıştıkları için susmaktadır. Alışkanlık beraberinde kabullenişi getirir. Kabulleniş umudun küçülmesine yol açar. Bu böyle gelmiş, böyle gider. Kim gelirse gelsin ne değişecek ki? Onlar büyük adamlar. Onlar bilir, bizim aklımız ermez. Bu tür cümleler sokak aralarında, otobüs duraklarında, kahve köşelerinde dolaşmaya başladığında rejim hedefine ulaşmış demektir. Çünkü artık bir isyanı bastırmak için tanklara, polislere ihtiyaç yoktur. Zaten isyan edilmemektedir. Rejim sürekliliğini sağlamıştır. Piramit tepede sadakatle yürür. Ve bu çoğunluk o kadar uzun süredir aynı siyasi yüzü, aynı ekranları, aynı söylemleri görür ki lider artık yalnızca bir seçenek değil, doğal düzenin parçası gibi algılanır. Su nasıl ıslatıyorsa, güneş nasıl doğudan doğuyorsa lider de zaten vardır. Sorgulanması garip, yokluğu hayal dahi edilemez. İşte buna rejimin alışkanlıkla kalıcılaşması denir. Diktatörlük hukuki belgelerle değil, alışmış zihinlerle ayakta durur. Bir gün yeni bir seçim yapılır. Herkes ne olacağını bilir ama yine de sandığa gider. Çünkü sandığa gitmek alışkanlıktır. Sonuç açıklandığında yine şaşırılmaz. Çünkü şaşırmamak da bir alışkanlıktır. Bu noktada rejim görünüşte çok yumuşaktır. Sokaklarda tank yoktur. Toplu katliamlar yoktur. Oysa bu baskının değil, başarının göstergesidir. Artık kimseyi zorla susturmaya gerek kalmamıştır. Herkes kendi kendini zaten susturmaktadır. Fakat tarihin her döneminde şu soru hep pusudadır. Ya biri çıkıp inanırsa değişebileceğine? İşte otoriter rejimlerin bütün korkusu burada saklıdır. Kırılan sessizlik, büyüyen bir kıvılcım, bir cesaret zinciri. Çünkü alışkanlıkla bastırılmış toplumlar bile bir anda uyanabilir. Rejim o nedenle elindeki hiçbir aracı bırakmaz. Kriz üretmeye devam eder. Kutuplaşmayı canlı tutar. Dijital gözetimi genişletir. Sadakat piramidini sürekli tazeler. Korkuyu ihtiyaç duydukça dalga dalga geri getirir. Çünkü bilir, diktatörlük sandığı kaldırarak değil, sandığı ele geçirip alışkanlığa alıştırarak yaşar. Adı demokrasi kalır. Bir rejim uzun süre ayakta kaldığında, dışarıdan bakıldığında sarsılmaz görülür. Ama içeriden yavaş yavaş bir çürüme başlar. Bu çürüme sessizdir fakat derindir. İlk emare yozlaşmadır. Sadakat piramidinin üst katlarındaki isimler yıllar içinde devasa servetler yapar. İhale ağları, komisyonlar, kayırmalar, vergi afları, ekonominin üzerine çöken gizli bir hortumlama sistemi oluşur. Artık kimse ülke için çalışmıyordur. Herkes kendi gücünü pekiştirmenin peşindedir. Sistemin temel ilkesi liderin iradesi olduğu için kimsenin kimseyi denetlemesi mümkün değildir. Suistimaller büyür. Lüks hayatlar, şatafatlı evler, gösterişli düğünler, zırhlı araç konvoyları, daha nice sınırsız ayrıcalıklar. Toplum yavaş yavaş onların hukuku başka, bizim hukukumuz bambaşka duygusuna kapılır. Bu sırada sadakat piramidindeki çekişmeler artar. Üst katlardaki gruplar birbirleriyle paylaşım kavgasına girer. Kim kimi tasfiye edebilir, kimin adamı yükselecek, kim gözden düşerse hapse düşecek. Rejim kendi içinde küçük savaşlara sahne olur. Lider bu çatışmaları dengeler, taraf tutar ve gücünü her defasında hatırlatır. Ancak her tasfiye geride kırgınlar, dışlanmışlar ve intikam hissi taşıyanlar bırakır. İşte bu rejimin görünmeyen riskidir. Kendini dışarıya karşı korumak için dev bir duvar inşa ederken içeride çatlaklar büyümeye başlamıştır. Yozlaşma
arttığında, halk tam anlamıyla yoksullaştığında ve gelecek umudu tamamen tükendiğinde. Gözle görülmese de sistem yavaşça zayıflar. Çünkü artık rıza ve korku yetmez. Kaynaklar tükenmiştir. Sadakat piramidinin aşağısındaki halk artık yalnızca yardım değil, hak, hukuk, adalet istemeye başlar. Bu talep büyürse rejim için tehlike çanları çalar. Tarih boyunca pek çok otoriter rejim tam da bu noktada düşmüştür. Ancak bu ihtimalin bizzat rejimin kendi eliyle bastırılması için korku sarmalı yeniden canlandırılır. Tam çöküş ihtimali belirirken yeni bir düşman ortaya çıkar, yeni bir kriz yaratılır, yeni bir seçim çağrısı yapılır. Yeni bir milliyetçi hamle gündeme taşınır. Çünkü iktidar bilir ki insanlar ne kadar geç uyanırsa ayakta kalmak o kadar uzun sürer. Fakat çürüme geri döndürülemez hale geldiğinde en sert görünen rejimler bile bir sabah ansızın çöker. Arkasında büyük bir sessizlik bırakarak. Her otoriter rejim sonsuza dek süreceğine inanır. Devletin, medyanın, yargının, paranın, ordunun ve algının kendi elinde olduğunu gördükçe kendisini yenilmez sanar. Oysa tarih gösterir ki en güçlü görünen yapılar bile en zayıf yerlerinden dağılır. Çünkü insanlar artık korkmaz ve inanmaz. Peşinden gitmez olur. Bir rejim sandığı ortadan kaldırarak değil, sandığı ele geçirerek kurulur. Düşman yaratarak büyür, servet ağıyla beslenir, krizle sağlamlaşır, alışkanlıkla sürer. Unutmayın, diktatörler çoğunlukla demokrasileri yıkarak değil, demokrasileri bir araç olarak kullanarak doğar. Onlara güçlerini veren halkın oyudur. Hepsine yetkiyi halk kendi elleriyle verdi ve hepsi o seçilmişlik gücünü kendi diktalarını kurmak için kullandı. Otoriterlik bir günde gelmez. Bir gün uyanıldığında gitmiş de olmaz. O milyonlarca küçük adamın, küçük susuşların, küçük geri çekilişlerin biriktirdiği dev bir gölgedir. Demokrasi sadece yasalarla değil, hatırlayan hafızalarla, vazgeçmeyen sorularla, cesaretle ayakta kalabilir.